Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, bugün de sizlerle şöyle görmüş olduğunuz gibi ince iplerden çok güzel bir fular modeli başlayacağız. Genç bir arkadaşımız ünlü bir markanın vitrinde görmüş, bana gönderdi. Abla başlar mısın diye. Ben de tabii ki başlarım dedim. Sizlerle bu modeli paylaşacağız, çekeceğiz. Bugün inşallah beğenirsiniz. Çok ince bir model, gördüğünüz gibi ince iplerden Alize Angora Gold ince iplerden yaptım. Şöyle bu şekilde fularlar çok moda bu sene. Çok göreceğiz bu şekilde fularlardan. Şu şekilde modelimizi kenara alalım. Hemen modelimize başlayalım. İsterseniz ince iplerden, isterseniz de orta kalınlıktaki iplerden başlayabilirsiniz. Ben ilmeklerimi şu şekilde atıyorum. Siz istediğiniz farklı bir ilmek alma tekniği varsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde 33 tane ilmeğimizi şişimize atalım. 33 tane ilmeğimizi şişime atıp geliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 33 tane ilmeğimi şişime attım. Şimdi hemen örmeye başlayalım. İlk sıramızı düz olarak öreceğiz. 2 veya 3 sıra bu şekilde düz olarak öreceğiz. Modelimizi haraşo şeklinde düz ördüğümüz zaman biliyorsunuz arka tarafa ters geliyor. Bu şekilde hem önden hem arkadan düz bir şekilde modelimizi örelim. Haraşo şeklinde 2 veya 3 sıra bu şekilde örelim. Ön sıradan düz bir şekilde ördüm. Yine arka sıradan modelimizin düz bir şekilde örelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir sıra daha bu şekilde örüp geliyorum. Bakın 2 sıra ters bir şekilde modelimi ilk sırasını ördüm. Modelimize başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 13 tane düz ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi ters bir şekilde öreceğiz. 2 tane ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Modelimizi de şu şekilde koyalım ki 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi kestim, bir doladım. Yine burada önde gelen 2 ilmeğimi de kestim. Bu kesmiş olduğumuz ve dolamış olduğumuz ilmeklerimiz şu kenarda görmüş olduğumuz acur orta kısma doğru olacak olan modelimiz. 2 tane ters ilmeğim, 2 tane ilmeğimi kestim. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. 2 tane ters ilmeğimi kestim. Burası modele ait olan, şuradaki modele ait olan 2 ters ilmeğimi ördüm, bir doladım. Yine 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada bir tane ilmek fazla olduğu için kesmiş oldum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok. Sadece kenardaki örmüş olduğumuz ilmekle 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Çünkü bu haroşa olarak devam edecek. Kenardaki 2 ilmeğimiz. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu dolamış olduğumuz ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane düz olarak orta kısımdaki ters ilmeğim arka kısımda düz olarak ördüm. Şimdi burada sadece bu orta kısımdaki ilerleyecek olan ajurumuzun arka sırada kesmesi var. Bakın şu şekilde şişimi ilmeğimin arasından geçirdim. Şuradan çıkardım arka taraftan. Kendime doğru alıyorum. Buradaki ilmeği de alıyorum. Şu şekilde ilmeğimi yine tekrar aynı şekilde tığımdan şişimden geçirerek bu şekilde aldım.
Yani bu ajurı yapabilmemiz için farklı bir alma tekniği var. Bakın bu şekilde yine doladım. Ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Buradaki 13 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sadece arka kısımda bu ajurlu kısmın dolama yerini kaçırmayın. 2 tane düz ilmek, kenar ilmeğim. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek. 13 tane düz ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örüyorum ön kısımda. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Yine ajurlu olan kısma geldik. 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Yani düz olarak ördüğümüz ilmeğim yanındaki dolamış olduğumuz ilmeğimiz ikisini düz olarak kestim. Yine dolamamı yaptım. Bir düz ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada bir tane doladığımız ilmeğimiz vardı. Bunu düz olarak ördüm. Bir doladım. Yine 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Onları da düz olarak ördüm. Kenar kısımdaki 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzünde daha iyi anlayacaksınız. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. Bu modele ait olan dolamış olduğumuz ilmek. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın orta kısımdaki ajurlu yere geldik. İlmeğimi ön kısma attım. Şişim, bakın şişimi şuradaki ilmeğin arasından taktım. Şuradan dışarıya çıkardım. Yani şu şekilde bakın. Yine şöyle dolayarak ilmeğimi, dolamış olduğum ilmeğim şişimin üzerinde, bakın şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi ilmeğimi yine şişimi aldım. Dışarıdan çıkardım. Yine ilmeğimin içinden geçirerek şu şekilde doladım tekrar. Ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Yine 13 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin arka kısmında sadece ortadaki ajurlu kısma dikkat edelim. Diğerlerini ters olarak örelim. Modelimizin ön yüzüne geldik. Yine ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 13 tane düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın yine ajurlu kısma geldik. 2 tanesini birlikte kestim. Arka tarafta ve ön tarafta bu dolamalarımızı sürekli yapacağız. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Kenardaki 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek bakın modelimiz çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünü örüp geliyorum. Sadece ajurlu kısma dikkat edin. Evet, modelimin ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. 2 tane kenar kısımdaki ters ilmeklerimi ördüm. Yine 13 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Buradan dolamış olduğumuz ilmeklerim 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir doladım. Bakın buradaki ilmeklerimiz artık sona erdi. İkisini birlikte kestim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm.
Bir tane kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde arka kısmı örüp geliyorum. Gördüğünüz gibi arka kısımdaki ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Sadece ajurlu kısımdaki ilmeklerime dikkat ederek 2 tane sağında ve solunda düz ilmeklerimi ördüm. Ön kısma geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi haroşa şeklinde olduğu için düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 13 tane düz ilmeğimiz vardı burada. 11 tanesini düz olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi düz gelecek şekilde yerlerini değiştirerek şu şekilde kestim. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi yine kestim. Bir doladım. Yine bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki 5 tane ilmeğimiz vardı. İlk başladığımız zaman ilmeklerimiz sonuna kadar kestim. Yine burada 5 ilmeğimiz var. Şimdi buradan kesmelerimiz bitti. Artırma yapacağız artık. Şu taraftaki ilmeklerimizi keseceğiz. Bu taraftaki ilmeklerimizi artıracağız. Ta ki 13 tane ilmek olana kadar. Bir doladım. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doladığımla beraber 6 ilmeğimiz olmuş oldu burada. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka sırayı örüp geliyorum. Yine ön yüze geldim. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Düz olabilmesi için bu şekilde kesiyorum. Bakın şöyle. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. Dolamış olduğum ve yanındaki düz ilmeğimi ikisini birlikte kestim. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi yine düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi arka tarafta düz olarak ördük. Yine bunu düz olarak örüyorum. Bir doluyorum yanına. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenardaki düz ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde çıkmaya başladı. Arka yüzü örüp geliyorum. Yine ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi yine kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Orta kısımdaki bakın 2 ilmeğimi de dolamış olduğum ilmeğimi ve yanındaki ilmeği de ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Bir doladım. Buradaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimizi arka tarafta kesiyoruz biliyorsunuz. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ördüm düz olarak. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka kısımdaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Sadece şu ajur kısma dikkat ediyoruz. Diğerlerini ters olarak örüp geliyorum. Ön kısma geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi kesiyorum.
yerlerini değiştirip bu şekilde kesiyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane ajur kısımdaki ilmeğimi kesiyorum. Bir doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın 3 tane dolamış olduğumuz ilmeklerimi, buradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimiz oldu. Buradan ilmeklerimizi keserken buradan da ilmeklerimizi artırıyoruz. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin arka yüzünü örüp geliyorum. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenar kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine buradaki 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Ajur kısımlarını sürekli bu şekilde devam ediyoruz. 2 kestim, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada bakın 4 tane artırmamızı bu şekilde yaptık. Şimdi buradaki artırmalarımız bitti. Buradan tekrar 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine bir artırdım. Artırmış olduğumuz ilmekle beraber sayıyorum. 1 doladığımız ilmek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ilmeğimiz oldu burada. Bakın. Buradaki ilmeklerimi kesiyorum. Buradaki ilmeklerimi bu şekilde artırıyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin arka yüzünü örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Bir tane kenar ilmeğim, 2 tane ters ilmeğim model boyunca bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Düz olması için bu şekilde kesiyorum. Şöyle dümdüz bir görüntüsü olsun diye. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka kısmı bu şekilde bütün gördüğüm ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Sadece şu ajur kısmına dikkat ederek arka kısmı örüp geliyorum. Ön kısma geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi kestim. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi yine ajur kısımdaki ilmeklerimi kesiyorum. Bir doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane bakın düz ilmeğimi 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimize bu tarafı eksiltirken bu tarafı artırıyorum. Yani 13 ilmeğe kadar bu şekilde artıracağım burayı. Arka kısmı örüp geliyorum. Ön kısma geldim. Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimden hariç. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum.
İlk başlamış olduğumuz gibi bakın burada 5 tane ilmeğimiz kaldı yine. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi yine kestim. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın burada 4'er kere artış yapıyorduk burada. 1 2 3 4. Burada yine bir tane daha artma yapacağız. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine bir artırdım. Bakın yine 4 olmuş oldu. Dolamış olduğumuz ilmekle beraber sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmeğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Buradaki ilmekle 13 tane ilmeğimizi bu şekilde kestik. Buradaki 13 tane ilmeğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ben arka yüzü örüp geliyorum. Modelimin arka yüzünü ördüm. Ön yüze geldim. Bakın şöyle modelimiz de gayet güzel ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimi yine ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk başlamış olduğumuz yerdeki şuradaki ilk başladığımız yerde 5 tane ilmeğimiz vardı. Yine ilk başladığımız yere gelmiş olduk. 1 modelimizi bu sefer bu tarafa kaydıracağız. 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yine kesmelerimize devam edeceğiz. Bir farkla yine 3 tane düz ilmeği ördüm. 2 ilmeğimi beraber kesiyorum. 5 tane ilmeğimiz kaldı burada. Bakın 4 ile 5'i bu şekilde kestim. 4 tane ilmeğimiz kaldı. Bu sefer bir doluyorum. 2 tane ters ördüm. 2 tane ilmeğimi kestim, doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Artık burada artırma yapmayacağız. 13 tane ilmeğe ulaştık. Düz olarak örüyorum 13 ilmeğimi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ters olarak, bir tane kenar ilmeğim. Arka kısmı örüp geliyorum. Ön kısma geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde kesiyorum ki düz bir görüntüsü olsun. Şöyle. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki 13 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Arka kısmı örüp geliyorum. Ön kısma geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir doladım. Bakın burada 3 ilmeğimiz olmuş oldu. Kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi kestim. Bu kesme işlemi hem önde hem arkada devam edecek. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. 13 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın 13 ilmeğimi 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini de birlikte kestim. Bir doladım.
Yani yine burada 5 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bakın. Bu kesme işlemini buradan başlayıp ta ki sonuna kadar devam edip bitirdik. Yine 5 ilmeğimiz burada kesip doladığımız için 5 tane ilmeğimiz var. Kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Ajur kısmını kestim. 2 tane ilmeğimi doladım. 1 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi kestim. 13 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin arka yüzünü örüp geliyorum. Modelimin arka yüzünü bitirdim. Ön kısma geldim. Gördüğünüz gibi modelimizin şurasındayız. Şu kısımdayız. Modelimizi tekrar başlayalım. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada şu tarafta yaptığımız gibi artırma işlemini devam edeceğiz. Şimdi 13 tane ilmeğimi buradan keseceğim. Buradaki ilmeklerimi de 5 tane ilmeğimi de 13 tane ilmek olana kadar burada yaptığımız gibi yine artıracağız. Bir dolamamı yaptım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Yani burada 5 ilmek düz ördük. Bir tane doladık. Yine 6 tane ilmeğimiz olmuş oldu. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 13 tane ilmeğimizi ta ki 5 tane ilmek kalana kadar kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeğimi bakın birlikte kestim. Bu taraf düz olduğu için bu şekilde keseceğiz. Yine kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi arka kısmı örüp geleyim. Yine arka kısmında şuraya kadar öreyim. Burayı tekrar bir kere daha göstereyim sizlere. Bakın arka kısımda hiçbir işlem olmadığı için videomu kamera arkasında ördüm. Dümdüz örüyoruz. Sadece şu ajurlu kısma dikkat edelim. 2 tane düz ilmeği sağında ve solunda örelim. İpimi öne attım. Şu şekilde 2 ilmeğimin arasından geçirdim. Dışarı çıkardım bakın. Dışarı çıkardım. Buradaki dolamış olduğum ilmeğimi bu şekilde öne aldım. Şöyle ilmeğimi alttan geçirdim. Tekrar bu dolamış olduğum ilmeği en baş şu ipimi şu şekilde ilmek alarak çıkardım. Tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde. Şu şekilde ters dolarsanız da bu şekilde olur. Şöyle. Tekrar doladım. Arka kısımdan düz ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters bir şekilde örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde ters olarak ördüm. Bakın. Şimdi ön kısma geldik. Bir sıra daha örelim beraber. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane de buradaki artırma yapmış olduğumuz ilmeğim. Yine doladım. 4 tane dolamalarımı bu şekilde devam edeceğim. Yine ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz olmuş oldu yine. Tekrar ters ilmeklerimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 13 ilmeğimi artık bu taraftan kesiyorum. İkisini birlikte düz olduğu için bu şekilde kestim. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm kenardan. Evet bu şekilde. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi kesmelerime buradan devam edeceğim. Şuraya kadar şuradan başlayarak bu şekilde aynı şekilde buradan devam edecek modelimiz. Çok kolay bir model. Şuradan da göstereyim. Ekran görüntüsü almak isterseniz belki şu şekilde. Bakın sağdan ve soldan 5 tane ilmek yaptım. Model yaptım.
1, 2, 3 bu şekilde sayarak 5 tane model bir tarafa 5 tane model de bir tarafa uygulayarak 10 tane model yapmış oldum bu şekilde. Modelimiz bittikten sonra da üstüne bir bez koyarak da bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Modelimiz bugün de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.